Tarih yaprakları 2002 yılının Haziran ayını gösterdiğinde Türkiye'de zaman kavramı tamamen alt üst olmuştu. Güney Kore ve Japonya'daki saat farkı yüzünden maçlar Türkiye saatiyle sabahın köründe ya da öğlen sıcağında oynanıyordu. Ama bu durum kimsenin umurunda değildi. Şenol Güneş yönetimindeki bizim çocuklar tam 48 yıl sonra ilk kez ayak basacaktı Dünya Kupası sahnesine. Sokaklarda her balkondan sarkan dev kırmızı beyaz bayraklar, pencerelere asılan posterler, mahalle aralarında çocukların dilinde tek bir şarkı vardı. Megastar Tarkan'ın turnuva için yaptığı Bir Oluruz Yolunda şarkısı. Buluruz, izini bilirsin, zır deriz biz. Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz. Yıl 2026, 24 sene sonra tekrar gideceğimiz Dünya Kupası için onlarca şarkı yapılmasına rağmen hala bu şarkının etrafında birleşebiliyoruz. Esnaf dükkanlarına tüplü televizyonları kurmuş, kahveler sabahın 8'inde hınca hınç dolmuştu. Herkes tek bir yürek, tek bir ekran başındaydı. Bugün futbolun ruhunu mekanikleştiren VAR monitörlerine, şarj edilen yüksek teknoloji toplara ve milyar dolarlık devasa bütçelerin gölgesinde kalan o soğuk endüstriye bakınca insan ister istemez yeşil sahaların o saf, romantik yıllarını özlüyor. Hala Zidane'ı, Beckham'ı ve Ronaldinho'nun gülüşünü arıyor gözler. Paranın ve teknolojinin ruhumuzu henüz ele geçirmediği, sahadaki o amansız mücadelenin banka hesaplarındaki rakamlardan çok daha kutsal olduğu zamanlardı. O zamanlar rengarenk kramponlar yoktu. Kimisi ilkokul önlüğünün altına, kimisi gri lise pantolonunun altına giyerdi Total 90'ları. Cips standlarının önünde her cips poşetini hışır hışır kurcalardık içerisinde taso var mı diye. Az azar işitmedik bakkal amcalardan. Kumluk alanları mesken tutardık misketleri çarpıştırmak için. Hatırladınız mı o rengarenk misketleri? Ya da hatırladınız mı o futbolcu kartlarını nasıl da toplardık? Olan olmayan da değiştirirdi. Neyse, kimimizin çocukluğu ya da kimimizin gençliği videoyu ele geçirmeden önce konumuza dönelim. Dönerken de o güzel günlerin hatırına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. Futbolcular, menajerlerin elinde birer finansal varlığa dönüşmemişti. Formanın ağırlığını hisseden, armaya sadık kalan adamların dönemiydi. Ne petrol milyarderlerinin gövde gösterisi vardı, ne de astronomik transfer çılgınlıkları. Sadece saf, katıksız bir oyun ve ay yıldızın gururu vardı. O dönem bizi birbirimize bağlayan şey ortak bir sevinçti. Bir kulübün Avrupa'da kazandığı başarı, diğer kulübün taraftarı tarafından sokaklarda kutlanabiliyordu. Milli takımın sahaya çıktığı akşamlar memleketin üzerine tatlı bir sessizlik çöker, televizyon karşısına geçilir ve en güzel kuru yemişler çıkartılırdı. Şimdilerdeki gibi hiçbir reality show veya dizi milli heyecanın önüne asla geçemezdi. Şimdiki kuşakların ancak eski video kayıtlarından hayretle izlediği, bizim ise bizzat olduğumuz o şahane dönem. Bizim için o turnuva sadece bir spor organizasyonu değil, kahramanlar geçidiydi. Maçlara adeta komutan gibi konsantre olan, göz altındaki savaş boyalarıyla hafızalarımıza kazınan ve kalesinde adeta duvar ören Rüştü Reçber. Birkaç sene öncesinin Avrupa şampiyonluğunda sakatlığına rağmen maça sargılı kolla devam edip kupayı kaldıran, o tarihi karakteriyle savunmanın sigortası olan cesur yürek Bülent Korkmaz, İngiltere'deki kariyerini bile duruşu uğruna feda etmekten çekinmeyen, hırsıyla rakiplerini yıldıran Alpay, kanadı adeta bir otobana çevirebilen Hakan Ünsal ve soğukkanlılığından asla ödün vermeyen, oyun zekası yüksek Ergün Pembe. Attığı kritik kafa golleriyle turnuvanın gidişatını değiştirecek Ümit Davala. O dönem okullar kapanınca mahalledeki tüm çocukların berbere gidip "Abi Ümit Davala gibi olsun" dediği saç tarzıyla bir kuşağın ikonuna dönüşen o adam. Premier Lig'de yıllarca kalitesini ispatlamış, orta sahadaki sessiz ama derinden işleyen makinemiz Tugay Kerimoğlu. Estetik çalımları
topa olan hakimiyeti ve durdurulamaz dikine koşularıyla Şampiyonlar Ligi'nde final görmüş ilk gururumuz Yıldıray Baştürk. Brezilya'nın dünyaca ünlü savunmacılarını çaresiz bırakacak, turnuvanın en iyi kadrosuna girmeyi başaracak Hasan Şaş. Henüz 20'li yaşlarının başında İtalya'da fırtınalar estiren ve üstün oyun vizyonuyla geleceğin büyük yıldızı olacağını o turnuvada kanıtlayan Emre Belezoğlu. Saç modeli ve savaşçı tarzıyla Japon taraftarların sevgilisi olan samuray golcümüz. Uzak Doğu'da yarattığı bu hayranlık dalgası turnuva sonrası Japonya Ligi'ne transfer olmasının da önünü açmıştı. C grubundaki ilk maçımız kupanın en büyük favorisi Brezilya ileydi. Hakemin başlama düdüğü çaldığında ülkede nefesler tutulmuştu. İlk yarının son anlarında Yıldıray Baştürk'ün o akıl dolu havadan yumuşak pasına hareketlenen Hasan Şaş sol çaprazdan topun gelişine öyle bir vurdu ki top ağlarla buluştuğunda TRT spikeri Yalçın Çetin'in sesi tüplü televizyonların hoparlörünü patlatacak gibiydi. Yenik duruma düşen sambacılar paniklese de maçın ikinci yarısında hakemin kararları devreye girdi. Hakem Alpay Özalan'ın ceza sahası dışındaki müdahalesine penaltı çalarak Alpay'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Maçın en unutulmaz, sinir uçlarımıza en çok dokunan anı ise köşe gönderinde yaşandı. Hakan Ünsal'ın topu sinirle fırlattığı Rivaldo, top dizine gelmesine rağmen yüzünü tutarak kendini yere attı. Tüm Türkiye ekran başında isyan etmişti. Maçı 2-1 kaybettik ama o gün anladık ki biz bu turnuvada figüran değil, başrol olacaktık. Costa Rica ile 1-1 berabere kaldıktan sonra kader maçımız Çin karşısındaydı. Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Ümit Davala'nın golleriyle Çin'i 3-0'la geçerken kulağımız Brezilya-Costa Rica maçındaydı. Sambacılar da görevini yaptı, Türkiye gruptan çıktı. Sokaklar ilk kez o gün Türkiye sizinle gurur duyuyor tezahüratlarıyla inledi. Son 16 turunda rakip turnuvanın ev sahiplerinden Japonya'ydı. Miyagi Stadyumunu dolduran binlerce Japon taraftarının yarattığı o muazzam atmosfer maçı adeta bir deplasman cehennemine çevirmişti. Ancak o dönem saçını Mohikan tarzı kestirerek sokaktaki tüm çocuklara ilham veren Ümit Davala 12. dakikada Ergün Pembe'nin kullandığı köşe vuruşuna öyle bir yükseldi ki güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Maçın kalan dakikalarında Rüştü Reçber kalesinde devleşti. Gözlerine sürdüğü o siyah savaş boyalarıyla Rüştü adeta bir gladyatör gibi kalesini savundu. Japonya'yı kendi evinde eliyor, çeyrek finale yürüyorduk. 22 Haziran 2002. Çeyrek finalde rakibimiz Fransa'nın olduğu gruptan ikinci çıkan ve son 16 turunda İsveç'i altın gol ile eleyen fizik gücü yüksek Senegal'di. Maçın 90 dakikası tam bir sinir harbi şeklinde geçti. İki takım da net pozisyonlardan yararlanamadı ve maç uzatmalara gitti. O yıllarda futbol tarihinin en dramatik kuralı devredeydi. Altın gol. Golü atan kazanacak, yiyen ise sahada yıkılacaktı. Maçın 67. dakikasında Hakan Şükür'ün yerine oyuna giren o dönemdeki genç kızların sevgilisi, pop yıldızlarını kıskandıran karizmasıyla İlhan Mansız, kaderi değiştirmek için sahadaydı. Dakika 94. Ümit Davala sağ kanattan bindirdi. Topu ceza sahasına doğru ortaladı. İlhan Mansız ön direğe doğru hareketlendi. Top arkasında kalıyor gibiydi ama İlhan vücudunu inanılmaz bir esneklikle döndürerek topun gelişine sağ ayağının içiyle öyle bir dokundu ki top havada süzülürken Türkiye'de zaman durdu. Kaleci çaresizce uzandı ama top filelerle buluşmuştu. O an kelimelerle tarif edilemez bir patlama yaşandı. Evlerin balkonlarından gelen çığlıklar, arabaların kornaları hiç susmamak üzere çalmaya başladı. İlhan Mansız sadece golü atmamış, tüm ülkeyi mutluluk gözyaşlarına boğarak adımızı yarı finale yazdırmıştı. Futbolun sadece basit bir kural kitabından ibaret olmadığını gösteren o muazzam sihri,
İlhan'ın o tarihi dokunuşuyla hafızalarımıza kazıdık. Türk spor tarihinin bu unutulmaz sayfalarını ve yeşil sahaların en epik hikayelerini kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi Saitama Stadyumuna gidelim. Yarı finalde kader bizi yine Brezilya ile karşı karşıya getirdi. Bu kez daha tecrübeliydik. Maç boyu başa baş bir mücadele sergiledik. Ancak 49. dakikada dünyanın en iyi golcülerinden biri olan Ronaldo, ceza sahası sol çaprazından 3 savunmacımızın arasından hiç beklenmedik bir şekilde ayak burnuyla topu kaleye gönderdi. Bu pis burunu Rüştü uzansa da çıkaramadı. Maçı 1-0 kaybettik ama hafızalara kazınan başka bir şey oldu. Maçın son bölümlerinde İlhan Mansız'ın dünyanın en iyi sol beki kabul edilen Roberto Carlos'un arkasından yaklaşıp topu topuklarıyla kendi üzerinden aşırarak attığı o muhteşem gökkuşağı çalımı. Carlos bile ne olduğunu anlamamış ve ona faul yaparak onu durdurmuştu. Finali kıl payı kaçırmıştık ama tüm dünya bu cesur takımı ayakta alkışlıyordu. Kupayı derecesiz kapatmaya niyetimiz yoktu. Üçüncülük maçında diğer ev sahibi Güney Kore ile karşılaştık. Maç başlar başlamaz henüz spikerler kadroları saymayı bitirmemişken İlhan Mansız'ın presiyle topu önünde bulan Hakan Şükür maçın 10. saniyesinde topu ağlara gönderdi. Bu gol Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü olarak altın harflerle tarihe geçti. İlhan Mansız'ın 2 golüyle daha süslediğimiz maçı 3-2 kazandık ve dünya üçüncüsü olduk. Maç bittiğinde ise futbol tarihinin en güzel sahnelerinden biri yaşandı. İki takım futbolcuları el ele tutuşarak tribünleri selamladı. Türk ve Güney Kore bayrakları sahada birlikte dalgalanmıştı. Milli takım uçağı Türk hava sahasına adım attığı an gökyüzünde eşi benzeri görülmemiş bir gurur tablosu yazılıyordu. Kahramanları taşıyan uçağa Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş jetleri eskortluk etmeye başlamıştı. O tarihi anların şaşkınlığını ve coşkusunu Nihat Kahveci yıllar sonra şu sözlerle anlatacaktı. 2002 Dünya Kupası'nda ömrüm boyunca unutamayacağım tek şey şu: dünya üçüncüsü olur ki 10 saatlik 11 saatlik bir uçak yolculuğu. Türkiye ile Hakkari sınırından girdiğimizde 4 tane F-16'nın 10.000 metre yükseklikte gelip iki kanada, uçağın önüne arkasına bize pilotun dönüp böyle yapması ki şu an halen diken diken oluyorum. O anı unutamam. O zaman ne yaptığımızı anlamıştık. Ne başarı elde ettiğimizi. İstanbul'da hayat tamamen durmuştu. Atatürk Havalimanı'ndan Taksim Meydanı'na kadar yollar kilitlenmişti. Üstü açık otobüsün üzerinde madalyalarıyla duran futbolcular karşılarında üst geçitlerden sarkan, ağaçlara tırmanan milyonlarca insanı gördü. 2002 yazı cep telefonlarının yeni yaygınlaştığı, internetin emeklediği ama insanların birbirine, o milli takıma en saf duygularla bağlandığı unutulmaz bir dönemdi. Rüştü'nün kurtarışları, Hasan Şaş'ın gözü pekliği, İlhan Mansız'ın zerafeti, Bülent Korkmaz'ın aslan yüreği ve Şenol Güneş'in o efsane gri takımıyla bu hikaye Türk sporunun en parlak, en nostaljik sayfası olarak kalbimizde hep taze kalacak. Tam 24 uzun yılın ardından o meşhur Uzak Doğu fırtınasının hatıralarıyla büyüyen yeni bir jenerasyon aynı heyecanla yollara düşüyor. Takvimler ne kadar değişirse değişsin, sahadaki teknolojiler ne kadar soğuk olursa olsun, bu topraklardaki o bitmek bilmeyen futbol aşkı ve ay yıldızlı formanın ağırlığı hiç değişmedi. 2002'de sokaklarda korna çalan, meydanlarda babasının omuzlarında maç izleyen o çocuklar, bugün ellerinde bayraklarla yepyeni bir jenerasyonu arkasından sürüklemeye hazır. Geçmişin o büyük kahramanlarının ruhu, bugün o yeşil sahaya çıkacak olan genç evlatlarımızın göğsünde atıyor. İnanıyoruz ki, tıpkı 24 yıl önce olduğu gibi yine tüm ülkeyi tek bir yürek yapacaklar. Bizlere o unuttuğumuz saf mutluluğu yeniden yaşatacaksınız. Dualarımız da, inancımız da sizinle. Yolunuz açık, vurduğunuz gol olsun çocuklar. Gidin ve o kupada bir kez daha Türk'ün adını dünyaya haykırın.